Telefonun ekranına bak. Sağ üst köşede ne yazıyor? 5G değil mi? O yazıyı gördüğünde içinden şu geçiyor değil mi? Tamam artık uçuyoruz ya. Sana çok net bir şey söyleyeyim. Uçmuyorsun. Hatta daha sinir bozucusunu söyleyeyim. Şu an uğruna o fazladan para ödediğin o teknoloji var ya. Büyük ihtimalle gerçek 5G bile değil arkadaş. Bu videoda sana hız testi yapıp reklam broşürü okumayacağım. O 5G yazısının arkasında sana aslında ne pazarlandığını ve senin gerçekte ne kullandığını masaya yatıracağız. İzledikçe bana değil o ekrandaki logoya fena halde sinir olacaksın. Hazırsan o herkesin inandığı 5G illüzyonunun büyüsünü bozuyoruz. Herkesin düştüğü o ilk ve en büyük tuzaktan başlayalım. Hız takıntısı. Şimdi ülkemizde yeni bir telefona ya da 5G tarifesine geçen herkes aynı anda aynı refleksi vermişti. Hatırlayın. Telefonu cebinden çıkaran hemen bir speed test uygulamasını açıp hız testi yapmaya başlamıştı. Ekranda ibre fırlayıp 500 megabit, 800 megabit hızı görüp ve 2 saniyede kararını verdi. Vay be, teknoloji ne kadar iyi, çok iyi ulan. Ama herkes kendince haklı aslında. Rakam büyükse iyidir değil mi? Ama kimse doğru yerden bakmıyor. Çünkü sen hala 5G'yi o eski yani 4.5G'nin ölçü birimiyle ölçüyorsun. Yani hızla. Bak bunu çok net söyleyeyim. Altını çizerek söylüyorum hatta. 5G'nin asıl olayı hız değildir. Ama sana ne satıldı televizyonlarda, reklamlarda? Çok daha hızlı internet. Filmleri 3 saniyede indireceksin falan. Çünkü en kolay satılan, müşterinin gözünü en kolay boyayan şey budur. Ekranda ibre sona vurur, mutlu olursun, konuyu kapatırsın. 2 GB'lık filmi 3 saniyede indirdim diye. Peki soruyorum arkadaşım. Sokakta yürürken günde kaç kere 2 GB'lık film indiriyorsun? Gerçek hayatta internet sadece hız demek değil. Gerçek hayatta mesele şudur. Metrobüse bindiğinde bağlantın kopuyor mu? Konser alanında sistemin çöküyor mu? Oyun oynarken o ping dediğimiz gecikme seni yarı yolda bırakıyor mu? İşte gerçek 5G'nin nasıl olayı burada başlıyor. Ama biz hala nerede ne şekilde tartışıyoruz. Kanka sen kaç megabit gördün? Yanlış soru. Ve yanlış sorudan doğru cevap çıkmaz arkadaşlar. İşte tam da bu yüzden milyonlarca insan şu anda 5G'yi kullanıyor. Ama hayatında hiçbir şeyin değişmediğini fark ediyor. Çünkü burada küçük bir durmak lazım. Şimdi anlatacağım şey kafandaki bütün algıyı değiştirecek. Dedim ya, gerçek test ekrandaki o hız kadranı değil. Gerçek test kalabalıktır. Bir stadyum düşünün. Ya da yılbaşı gecesinde Taksim Meydanı'nda düşünün. Ya da çok daha kritik bir deprem anını düşünün. 10 binlerce insan aynı anda telefonu eline alıp internete girmeye, mesaj atmaya çalışıyor. 4.5G'de ne oldu? Hepimiz yaşadık. Telefonun ekranında çekiyor. Yani dişler tam full görünüyordu ama hiçbir şey açılmayıp mesajlar gitmiyordu. WhatsApp bile bağlanıyor diyordu ve kalıyordu. Video yüklenmezdi. Çünkü sistem o şeridi, o yoğunluğu kaldırmaz. Kapı dar çünkü. Girmek isteyen insan sayısı çok olduğu için ne şekilde girebileceksin ki? İşte 5G tam burada. Bu kaosla devreye girmek için icat edildi. 5G'nin olayı senin bir videoyu 1 saniye erken izlemen değil. Aynı anda 1 kilometre karedeki 1 milyon cihazın kopmadan ağda kalabilmesi. Yani mesele senin tek başına boş yolda 300 kilometre hızla gitmen değil. Trafiğin en yoğun olduğu saatte kimsenin kaza yapmadan, duraklamadan ilerleyebilmesi. Bakın bu çok kritik bir fark. Ama şimdi dürüst ol. Elini vicdanına koyup söyle. Sen şu an 5G yazan telefonla bunu yaşıyor musun? Kalabalık bir konsere gittiğinde, bir maça gittiğinde gerçekten de iyi ki 5G var, şakır şakır çalışıyor diyor musun? Çoğu kişi için cevap koskoca bir hayır. Ve bu noktada insanın kafasında o haklı soru oluşuyor. Madem bu evet anlatıldığı gibi değil, stadyumda da çekmiyor. O zaman ben şu an ne kullanıyorum abi? İşte şimdi işi mutfağına, o kimsenin konuşmadığı en can alıcı kısma gidiyoruz. Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde şu anda kurulan ve sana sunulan sistemin tek bir adı var. NSA 5G, yani bağımsız olmayan 5G. Bu isim sana bir şey ifade etmiyor olabilir. Ama o yüzden mühendislik terimini çöpe atıp çok daha net anlatacağım. Bu tam 5G değil arkadaşlar. Bu yarım 5G.
Senin o binlerce lira verip aldığın telefonun 5G'ye bağlanıyor ya. Ekranda o 5G yazısını gururla parlatıyor hani. Ama arka planda o operatörün merkezinde hala 4.5G çekirdek şebekesi çalışıyor. Yani adamlar sana bir Ferrari kasası sattılar ama motor kapağını bir kaldırıyorsun, içinde bildiğin 4.5G motoru çalışıyor. Sistem ikiye bölünmüş durumda. Gördüğün şey 5G ama yaşadığın o deneyim, o altyapı darboğazı tam olarak o değil. O yüzden gündelik hayatta şunu yaşıyorsun. Hız testi yapıyorsun, hız yüksek ama oyuna giriyorsun, ping düşmüyor. Aynı 4.5G'nin pingini alıyorsun. Performans sürekli dalgalanıyor ve bağlantı bazen inanılmaz iyi ama bazen anlamsız şekilde hiçbir sebep yokken sönüveriyor. Ve insanlar bunu hemen telefonu suç alarak yorumluyor. Abi bu telefonun şebekesi çok kötü çekiyor ya. Hayır arkadaşım. Sorun ne elindeki son model telefonun ne de tamamen sende. Sorun şu. Sistem henüz tamamlanmış değil. Omurga eksik. Ama hiçbir operatör çıkıp da sana bunu tam bu şekilde söylemiyor. Çünkü reklam panolarına yarım sistem 5G geldi yazamazsın ve satamazsın. Ama gerçek tam olarak bu ve bu gerçeği kabul etmeden NSA'nin ne olduğunu bilmeden yapılan bir yorum bamboyluktur. Ama burada da bitmiyor çünkü kazdıkça işin daha da derin donanımsal bir katmanı çıkıyor karşımıza. Şimdi çok net, çok sert bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın 5G dediğin şey senin elindeki telefon değildir. 5G dediğin şey senin altyapındır. Ama çoğumuz olayı sadece cihaz üzerinden okuyoruz. Abi telefonun 5G destekliyor mu? Yeni model mi almalıyım? Bendeki 4.5G'de kaldı ya. Tüh ya. Ya arkadaşım asıl soru bu değil. Asıl soru şu. Senin mahallendeki altyapı buna hazır mı? 5G dediğin şey havadan giden bir sinyal evet. Ama o sinyal sadece senin telefonunla o köşedeki direk yani baz istasyonu arasındaki kablosuzluk. O direkten sonrası tamamen kablo. Yani eğer o sokak başındaki baz istasyonu ana merkeze fiber optik kablo ile bağlı değilse, eğer oraya eski usul bakır kablo çekilmişse veya radyolink ile bağlanmışsa sen istersen elinle uzay mekiği tut, istersen telefonun ekranında 6G yazsın, o performansın çok kesin bir sınırı var, çakılıp kalırsın. Çünkü arada o devasa veriyi taşıyacak bir otoban yok. Köy yoluna Ferrari sokmaya çalışıyorsun. Şu an Türkiye'de de yapılan şey ne? Mevcut 4.5G istasyonların tepesindeki antenleri güncelliyorlar. Yani yerin altına girip sıfırdan her yere fiber giden kusursuz bir sistem kurulmuş değil. Sadece mevcut sistem makyajlanıp güçlendiriliyor. İşin özeti şu. Üstte direğin tepesindeki tabela değişti. Burası 5G yazdılar ama yerin altındaki sistem henüz o hıza tam olarak geçemedi. Peki o zaman neden bazı yerlerde internet hızından gözümüz yaşarıyor? Şimdi seni asıl yanıltan, kafanı karıştıran şey tam olarak bu. Bazı bölgelerde 5G gerçekten ama gerçekten inanılmaz çalışıyor. İstanbul Havalimanı'na gidiyorsun, stadyumlara gidiyorsun, çok lüks bazı AVM'lerde veya belirli pilot bölgelere gidiyorsun. İnternet orada açılmıyor, sayfalar resmen zihnini okur gibi beliriyor. O an telefona bakıp diyorsun ki işte bu abi, teknoloji bu, helal olsun adamlara diyorsun. Çünkü orası bir vitrin. Oraya gerçek uçtan uca fiber çekmişler, şov yapmışlar abi. Ama sonra o havalimanından çıkıyorsun, evinin olduğu mahalleye, 2 sokak arkaya gidiyorsun ve her şey o eski hantal haline geri dönüyor. Ekran koruyucusu muydu? Yani biraz. İşte ben buna teknoloji dünyasındaki vaha etkisi diyorum. Çölde yürürken bir su kaynağı buluyorsun. Harika ama çöl hala çöl. Sistem var ama her yerde yok. Deneyim muazzam ama herkese ait değil. Sadece o vitrinden geçenlere ait. Ve biz ne yapıyoruz? Tek bir havalimanı testiyle 5G mükemmelmiş diye genel karar veriyoruz. Ya da evden çekmeyince 5G çöp abi, kapat gitsin diyoruz. İkisi de yanlış. Çünkü gerçek bir telekomünikasyon deneyimi süreklilik ister, vitrin şovu değil. Ve şu an masadaki en büyük eksik tam olarak bu, süreklilik. Operatörlerin reklamlarında o meşhur cümleyi duyuyorsun. 81 ilde 5G aktif. Yalan mı? Değil. Teknik olarak doğru. Hakkari'de bir tane direk koysan 81 ilde aktiftir. Ama pratikte koca bir eksik. Çünkü 5G'nin kullandığı frekanslar çok yüksektir. Yüksek frekans, yüksek hız demektir ama
çok kötü bir huyu vardır. Duvarları, engelleri sevmez. O yüzden kapsaması 4.5G gibi homojen bir şekilde yayılmaz. Bir sokakta 500 megabit hız alırsın, köşeye dönersin, diğer sokakta bir anda sinyal düşer. Evdesin, balkona çıkarsın, 5G full çeker, adımını atıp salona, arka odaya geçersin, telefon bir anda 4.5G'ye, hatta bazen EDG'ye bile düşebilir. Ve insanlar bunu yine telefonuyla test etmeye, cihazı suçlamaya çalışıyor. Yahu bağlantı dediğin şey anlık bir hız skoru değil. Evden işe gidene kadar ki o Spotify'ın YouTube videosunu bir kez bile takılmamasıdır. Sürekliliktir. Ve o süreklilik o yüksek frekans yüzünden henüz tam oturmadı. Peki bu oturmamış sistem cebindeki telefona ne yapıyor? İşte şimdi kullanıcıların canını en çok yakan yere geliyoruz. Dürüst olalım arkadaşlar. Cihazında 5G açıkken şarjın çok daha hızlı bitiyor. Değil mi? Bence evet. Bu psikolojik değil. Teknik bir gerçek. Ve çoğu kişi burada direkt kestirip atıyor. 5G şarj düşmanı. 5G kötü. Kardeşim mesele 5G'nin kötü olması değil. Mesele şu anki o yarım 5G dediğin mimari. Telefonu şu an ne yapıyor biliyor musun? Aynı anda iki mesai birden yapıyor. Bir anda veri indirmek için 5G antenini açık tutuyor. Diğer yanda da birisi beni ararsa sesli görüşme yapayım diye 4.5G şebekesini aktif tutuyor. 2 ev kirası ödüyor yani. Üstüne bir de demin anlattığım gibi o kapsama sorunu var. Evin içinde yürürken balkonda 5G'yi buluyorsun, içeri gidiyorsun, kaybedip 4.5G'ye düşüyor. Telefonun işlemcisi sürekli bir sinyal arama, frekans değiştirme, optimum ağı bulma krizine giriyor. Sürekli bağlan, kop, tekrar bağlan. Bu döngü ekranı kapalıyken bile cebinde o devasa bataryayı fark ettirmeden emiyor, tüketiyor. Yani sorun teknolojinin kendisinde değil. Sorun teknoloji henüz tam oturmadı. Ağlar birbirine tam entegre olmadı. Bu farkı anlamadan 5G şarj yok, kapat demek işin kolayına kaçmaktır. Peki asıl soruya gelelim. Bu işin çilesi ne zaman bitecek? Bu sistem ne zaman gerçek olacak? Şimdi sana televizyonlarda, operatör reklamlarında kimsenin net bir şekilde söylemediği o takvim vereyim mi? Türkiye'de 5G'nin gerçekten stand-alone yani tek başına sıfırdan pürüzsüz ve stabil hale gelmesi biraz zaman alacak. Bu iş bir gecede şalter kaldırmakla olmaz. Yerin altının kazınması lazım. Bakın 2026 yılındayız ve ihalelerin, gerçek yatırımların başlangıç yılı. 2027 yılı fiberin her yere çekildiği, bazı istasyonların gerçek anlamda yayılma dönemi. 2028 ise o şikayet ettiğimiz pinglerin, şarj sorunlarının bittiği sistemin tam olarak oturma süreci. Yani senin bugün yaşadığın şey tamamlanmış, kusursuz bir sistem değil. Sen şu an bir geçiş sürecindesin ve şu an aslında devasa bir test döneminin para ödeyen bir deneyisin. Ve bu yüzden bazen stadyumda çıldırıyorsun, bazen havalimanında mükemmel çalışıyor diyorsun, bazen bu ne biçim pil tüketimi diye isyan ediyorsun. Bunlar anormal değil. Bu sancılı geçiş sürecinin doğası tam olarak bu aslında. Toparlamak gerekirse şu an o bildirim çubuğunda gururla gördüğüm 5G logosu bir son değil, bir zafer değil. O sadece eksik, sancılı ama gerekli bir başlangıç. Evet bazen sana hız testlerinde tatmin edici, inanılmaz rakamlar veriyor ama bazen de gündelik hayatta bağlantı kopukluklarıyla seni resmen çıldırtıyor. Bunların hepsi sana tek bir gerçeği haykırıyor. Sistem henüz hazır değil. Ama o altyapı gerçekten hazır olduğunda, her yere fiber çekildiğinde sadece saniyede indirdiğin gigabaytlar artmayacak. Oyun oynama şeklin, bulut teknolojisiyle çalışma şeklin, telefonunla olan bağın tamamen değişecek. Ve o gün geldiğinde, bugün otobüs durağında yaptığın o basit hız testlerine bakıp acı acı güleceksin. Eğer bu video sana her yerde duyduğun o klasik ezberlerden farklı geldiyse, reklam metinleri değil de gerçekten arka planda dönenleri sana anlatılmak isteyeni duymak istiyorsan burada kal ve bu kanalda kal. Çünkü biz burada sadece ekranda görünen o cafcafçı logolarla değil, gerçek olanı, hayatın içinde yaşanılanı konuşuyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.